Herkese merhaba. BJ Design Örgü kanalıma hoş geldiniz. Adım Burcu. Bugün bu gördüğünüz çantanın anlatımını yapmaya çalışacağım. Çok keyifli ve eğlenceli bir çalışma oldu. Benim için tamamen yine doğaçlama bir çalışma. Biliyorsunuz ben örneklerimi böyle hayal kurarak başlıyorum. Sonrasında da doğaçlama olarak devam ediyorum. Bu sefer gerçekten çok içime sindi. Hatta favorilerimden birisi oldu diyebilirim. Zaten çantayı sahiplendim ve eşyaları içine koydum. Şöyle göstereyim. Kocaman, çok geniş bir çanta oldu. Ben ölçülerini vereceğim. Kağıt iple yaptım. 3 renk kağıt ip kullandım. Sapına kadar her şey kağıt ip. Yine astar yaptım ben içerisine. Çantanın genişliği yani böyle plaj çantası olabilecek boyutta. Öyle söyleyeyim. Videodan ne kadar görünür bilmiyorum. Ama şöyle 61 santimetre genişliği var. Yüksekliği de 34 santimetre. Bunun küçültmenin yollarını şöyle söyleyeyim ben size. Altta motiflerle başlayacağız. Çantanın alt kısmını göstereyim. Şimdi bu motifleri yaparak başlıyoruz. Daha sonrasında üzerine duvar çıkıyoruz. Bu motifleri yaparken eğer şu son gri olan sırayı yapmazsanız, yani şu morlarda bırakırsanız bu çanta biraz daha küçülecektir. Büyütmek isteyeceğinizi zannetmiyorum. Çok büyük bir çanta oldu. Tam benlik, ben kullanacağım ama eğer daha küçük olmasını isterseniz dediğim gibi şu son sırayı yapmayabilirsiniz. Sap kısmını videonun içinde anlatmadım. Onun da linkini açıklama kısmına bırakacağım. Bunu daha önce anlatmıştım çünkü bu sapı. Böyle sevimli, güzel, yelpaze şeklinde veya istiridye gibi bir çanta oldu. Umuyorum güzel, keyifli bir video olur. Umarım sizler de yaparsınız ve güzel günlerde kullanırsınız diyelim ve dilerseniz başlayalım. Kağıt ip kullanacağım. Mor, pembe ve gri olarak seçtim. Şu şekilde motifler oluşturacağız. Ve 3 milimetre tığ kullanacağım. Pembe ipimle başlıyorum. Sihirli halka yaparak başlıyorum. İpi bu şekilde katladım. İçerisine girip 3 tane zincir çekiyorum. Bunu ilk trabzan olarak kabul edeceğiz. Yanına bir trabzan daha yapıyorum. Arada bir zincir var. Tekrar 2 trabzan. Bir zincir, 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan şeklinde 6 set yapacağız. Son 2 trabzanı da yaptım. Bir, 2, 3, 4, 5, 6 tane set yaptım. Aralarında bir zincir var. Sihirli halkayı kapatıyorum. Bir zincir çekip ilk üçlü zincirin üçüncüsüne kaydırma tekniğiyle bağlıyorum. Tekrar bir zincir çektim. Açılmaması için ipi kesiyorum. İpi kestim. Bu bir zincirlik herhangi bir boşluktan tekrar içeriye giriyorum. Gri ip aldım. Tekrar ipi buraya tutturup 3 zincir çekiyorum. Yanına bir trabzan daha. 2 zincir. Aynı yere 2 trabzan daha yapıyorum. Şöyle bir görüntü olacak. V şeklinde. Bir sonraki tek zincirlik boşluğa geçeceğim. Oraya geçerken herhangi bir zincir çekmiyorum. İpi doladım. Bir sonraki boşluğa geçip yeniden 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Her boşluğun içine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olacak şekilde sırayı tamamlayacağım.
Sırayı kapatmak için yine 3. zincirin tepe noktasına girip kaydırma yapıyorum. Gri iple bir sıra daha devam edeceğim. Şu boşluğa geçmek için 2 kere kaydırma yapıyorum. Yanındaki boşluğa girdim. Tığımdakinden çektim. Tekrar boşluğa geçtim. Tığımdakinden çektim. Şimdi 3 tane zincir çekip yukarıya çıkıyorum. Ve her boşluğun içine 7 tane trabzan yapacağız. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane trabzan her boşluğun içine. Bir sonrakine geçiyorum. Ve yine buradaki gibi 7 trabzan yaparak sırayı tamamlıyorum. Pembeyi bağlayacağımız nokta bu 7 tane yaptığımız trabzanın tam ortasındaki 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tam orta noktaya bağlayacağız. Yalnız çift değil. Burada görüyorsunuz 2 tane kanat var. Bunun ön tarafındakini kullanacağım. Arkasındakinde bir sonraki sırada bize lazım olacak çünkü. Bu şekilde tek taraftan alıyorum. İpimi buradan geçiriyorum. Bir tane zincir çektim. Bunu sıra kapatmasını biraz farklı yapacağım. Çünkü şöyle göstereyim, bu biraz havada duracak. Şöyle biraz kabartılı duracak. Öyle olduğu için de sıra birleşim belli olmaması lazım. O yüzden şöyle yapacağız. Buraya zinciri çektim. Bunun sık iğnesini dönüşte birleştirirken oluşturacağım. Üstüne sık iğne yapmayın. Bir sonrakine geçiyorum. İpi de saklayarak ip alıp sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine girdim. Hep ortadan giriyorum. Şu şekilde sık iğne yaptım. Hepsinin sadece ön tarafını kullanarak tam orta noktaya kadar geldim. Şu şekilde. Şimdi şu aradaki bu boşluk değil, bir sonraki bir altındaki boşluğa giriyorum. Buradan ip alıp uzun bir sık iğne yapıyorum. Şöyle. Daha sonra bir karşı tarafa geçiyorum. Buradakilerden devam edeceğim. Toplam 7 tane sık iğne olacak. Bir tane de uzun sık iğne olacak. 7 sık iğne, bir uzun sık iğne şeklinde sırayı tamamlayacağım. Şöyle şurayı da yapıp göstereyim. Buraya geldiğimde yine aynı şekilde bir altındaki boşluktan geçerek uzun bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde böyle kabartılı duruyor. Yukarıda duruyor birazcık. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sırayı bitirirken son sık iğneyi de yapıyorum. Şu şekilde. Şimdi tam bunun üzerinde birleştirme yapacağız. Bu dik çıktığımız zincirin üzerinde. İpi buradan kesiyorum. Çıkardım içinden. Zincirin üstündeki sık iğneye tersten giriyorum. İpi buradan çekiyorum. Son yaptığım, yani ipin çıktığı noktaya tekrar gireceğim arka taraftan. Şuradan. İpin geldiği yere tekrar girdim ve içeriye çekiyorum. Bu şekilde sırayı kapatmış oldum. Mor ipi aldım. Şimdi başlayacağımız yer bu yedili grupların yine orta noktası. Oralara köşe oluşturacağız. 1, 2, 3, 4. 4. sık iğnenin, ki bu taraftan da zaten 1, 2, 3, 4. tam orta noktanın arkasında bıraktığımız bir kanat vardı. Gri'de arkada bırakmıştık.
Onu alıyorum. Oradan girdim. 3 tane zincir çekiyorum. Bu ilk trabzanımız. İp aldım. Yanına bir tane daha trabzan yapıyorum. Köşeler 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olacak. 2 tane trabzanı yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. İp alıp aynı noktaya tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. Burası köşe noktası. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Diğer köşeye, şu orta noktaya gelene kadar 6 tane sık iğne yapacağım. Şunun arkasındakini yapmıyorum. Yani 3 tane buradan, 3 tane de buradan yapacağız. Şöyle göstereyim. Bu ipi saklayacağım normalde ama size göstermek için açayım. Şuradan devam edeceğim. İp alıyorum. Sıradakine girdim. Trabzan yaptım. 1 2 3 tane. Devam ediyorum. Karşı tarafa geçtim. Orada da 3 tane trabzan yapacağım. 1 2 3 tane. Ve tam orta noktaya gelmiş olmamız lazım. 1 2 3 4. Bakalım. Evet, doğru yerdeyiz. Onu da kontrol edelim. Ve buraya köşe oluşturuyorum. Yani 2 tane trabzan, 2 tane zincir, 2 tane trabzan aynı noktaya. Köşeden köşeye geçerken de arada 6 tane trabzan var. 2 buradan, 2 buradan artırmış oluyoruz yani. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Son trabzanı da yapıp ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. 3. zincire bir zincir çektim ve ipi kesiyorum. Şimdi aynı şekilde üzerine bir sırada gri ile devam edeceğim. Köşe noktadan başlıyorum. İpi geçirdim. 3 tane zincir. Şu an köşe yapıyoruz. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olacak. Zincirle beraber 2 trabzan olmuş oldu. 2 zincir, aynı yere 2 trabzan. Diğer köşeye gidene kadar tamamına bir trabzan şeklinde şöyle köşeden sonra 2 4 6 8 10 tane trabzan ve tekrar köşe yapıyorum. 2 trabzan, 2 zincir ve 2 trabzan. Köşeden sonra 10 tane trabzan, tekrar köşe şeklinde sırayı tamamlayalım. Bitiriyorum. Son trabzanın üzerine de bir trabzan yaptım. 3. zincirin içine bağlayarak ipi keseceğim. Şimdi bu arkadaki ipleri
Şunları zaten diğerlerini saklayarak gitmiştik. Şununla şunu da toparlayacağım. Şimdi motifleri bitirdikten sonra hepsinin arka taraflarını güzelce temizledim. Bu iplikleri sakladım, kestim. Daha sonra motifler ayrı ayrı iken hepsini ütüledim. Birleştirdikten sonra ütüleyebilirsiniz ama ayrı ayrı tam şeyleri denk gelsin diye. Sayıları aynı olduğu için şimdi toplamda kaç motifimiz olması gerekiyor? 3, 6, 7 tane motifimiz olması gerekiyor. Ben bir kısmını birleştirdim. Onu da göstereceğim şimdi nasıl yapacağınızı. Herhangi bir noktadan buradan başladım. Şunu orta merkez kabul edin. Etrafını öncelikle şey yapıyoruz. Yani şu birleştirmeleri sonradan yaptım. Buradan başlıyorum. Şöyle buradan devam ediyorum. Geliyorum. Buraya kadar yapıyorum. Şimdi mesela buranın birleştirmesini zaten göstereceğim. Her tarafını. Daha sonrasında da şu yan tarafları. Bunları tabii ip kopararak mecburen kendi aralarındaki birleşimleri sağlayacağız. Şimdi birleştirmem de şu şekilde olacak. İz sürme yapacağız aslında. Şöyle bir tane sağdan tek kanat alıyorum. Bir sonraki sol taraftakinin bir sonrakinin tek kanadını alıyorum. İkisinin de içinden geçiriyorum. Zincirli boşluğa geldim. Zincirin ilkinden alıyorum. Sol taraftaki zincirden alıyorum. İçinden geçtim. Sağ taraftakinden geçtim. Daha sonra da tığımdakinden geçiriyorum. Buna iz sürme deniyor. Şimdi bir sonraki motifi eklerken de şöyle motifi aldık. Burada şu anda zincirli boşluğun ikincisindeyiz. O yüzden buradaki boşluğunda ikinci zincirinden gireceğim. Şu bir, bu iki. İkinciden giriyorum. Burada da ikinci boşluğa giriyor, zincire giriyorum. Buradan aldım. Sağdakinden aldım ve tığımdakinden kaydırdım. Şimdi ilk trabzanın olduğu noktaya giriyorum. Bu da ilk trabzan. Tam karşılıklı denk getirecek şekilde yapacaksınız yani. Sayılar birebir aynı, herhangi bir kayma olmaz. İkinciye geçiyorum. İkinci birleştirme noktası gibi duruyor. O yüzden biraz yamuk. Bir sonrakine geçtim. Bu şekilde şuraya kadar geleceğim. Daha sonra da diğer motifi ekleyeceğim. Ondan sonra ara parçaları nasıl birleştirdiğimizi göstereyim. Buradan başlayıp bütün motifleri bu şekilde birleştirdikten sonra dediğim gibi şu araları şu anda açık gibi düşünün. Şöyle. Çünkü ben bunları sonradan yaptım. Buradan başladığım şu şekilde geldim. En sona geldiğimde şurayı da tamamlayarak bitireceğiz. Burada da 3 taneyi aynı anda alacağız. Bakın buradaki ilk zincirden giriyorum. Buradaki ilk zincirden giriyorum. Bu tarafın da ilk zincirinden giriyorum. 3 tane geçmiş oldum. İp aldım. Hepsinden teker teker geri çıkartacağım. Şimdi ikinci zincire giriyorum. Buradaki ikinci zincire giriyorum. Şimdi normal kaldığım yerden ilk trabzanlardan başlayarak buranın da sonuna kadar gideceğim.
Bu şekilde şurayı da tamamlayalım. Sona geldim. İpi kesiyorum. Şimdi bu araları, şu boşlukları birleştirmek için tekrar ip bağlayacağız. Şuradan başlıyorum. Bunun ikinci zincirinden, bunun da ikinci zincirinden geçiyorum. Aşağıdan ip aldım. İkisinden de çıkartacağım. Şimdi sıradan yine aynı şekilde trabzanın sağından, sağdaki trabzanın tek kanadı, soldaki trabzanın tek kanadı alıp içinden geçiriyorum. Tek tek bütün trabzanlara aynı işlemi yapacağım. Şunlar gibi olacak gördüğünüz gibi. Buraya geldiğimde yine ip koparacağım. Bu tarafa bağlayacağım. Buradan devam edeceğim. Bu şekilde 7 tane motifi birbirine bu şekilde bağlayalım. Parçaları birleştirdim. Arkalarını temizledim. İsterseniz bu noktada tekrar ütüleme de yapabilirsiniz. Şöyle güzel bir parçamız oldu. Şimdi bunu yukarıya doğru nasıl çıkartacağız? Şöyle tutuyorum. Şuralar kenarlarda olacak. Şöyle. Ve çiçeklerimiz bu kenarlardan görünecek. O şekilde yapacağız. Bakalım. Şimdi ipimi alıyorum. Köşeden başlayalım. Buraya yine bir köşe yaparak başlıyorum. 3 zincir, yanına trabzan. 2 tane zincir, köşeye tekrar 2 trabzan. Şimdi bunları tek yaparak şuraya kadar geleceğiz. Köşeden sonra 2, 4, 6, 7 tane trabzan yaptım. Bakın burada belli bir kısmını bırakacağım. Şuradan sayıyorum. 2, 4, 6, 6 tane kalmış olacak. Yani bunu da karşı tarafı birleştirirken yapacağım. Şöyle şurada 6 tane kaldığında 2, 4, 6 tane kaldığında ip alıyorum. Buradan trabzana girdim. Yapıyor gibi yarısını yapıp bıraktım tığımda. İp alıyorum. Şimdi karşı tarafla birleştireceğiz. Bunu da şöyle 2, 4, 6 tane bırakıyorum. 7.'ye giriyorum. İp aldım. Bunun da yarısını yaptım. Ve hepsinin içinden tek seferde geçiyorum. Köşeye kadar devam ediyorum. İki, 4, 6, 8 tane olacak. Bu tarafta da 8 yapmıştık. Köşeyi yapıyorum. Yani 2 trabzan, 2 tane zincir, aynı yere 2 tane trabzan. Şimdi devam ediyorum. Şu birleştirme noktasına geldiğimde buradaki işlemin aynısını yapacağım. Bu şekilde çevresini dolaşıp burada sırayı tamamlayacağım. Son trabzanı da yaparak sırayı bitireceğim. Bu köşeden başlamıştık. 3. zincirin içine girip ilmek kaydırıyorum. 2 tane kaydırma yaparak yine köşeye geleceğim. Üç zincir. Yine köşe oluşturuyorum. Yani 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan şeklinde.
Şimdi şöyle bir izah edeyim. Buradaki sayımız artmaya devam ediyor. Buranın kesmesini daha sonra yapacağız. Şuradaki sayının da artmaması gerekiyor artık. Burası zikzak şekilde gidecek. O yüzden son 2 tane trabzan buradan, son 2 tane trabzan buradan bırakacağız. Şurayı son 2 tane kalana kadar örüyorum. Köşeden sonra 2, 4, 6, 8 tane ördüm. Şimdi karşı tarafa geçiyorum. Yani son 2 taneyi burada bıraktım. Buradan da 2 tane atlayıp üçüncüye trabzan yapıyorum. Şöyle. Buradan devam edeceğim. Köşeye kadar gidiyorum. Köşeyi oluşturuyorum. Sonra düz olan kısmı örüyorum. Göstereyim. Burada kesme işlemi yaptık. Buradan devam ediyorum. Bu köşeyi oluşturacağım. Burada herhangi bir kesme yok. Burası çantanın üst bölümü. Buradan normal devam ediyorum. Burada yine ikişer tane bırakarak birleştiriyorum. Bunu şunun için yaptım. Şöyle göstereyim. Şu anda eğer bir birleştirme yaparsam çanta dışarıya doğru duracaktır. Bakın şöyle. O yüzden çantanın şöyle dik bir şekilde yükselebilmesi için bu şekilde ilerliyorum. Bu sırayı da tamamlayalım. Ondan sonra devam edelim. Son sırayı tamamladım. Bir üst sıraya da çıktım. Buradan kesmeyi aynı şekilde yaptım. Köşeden itibaren tarif edeceğim tekrar. Şöyle çantanın şuraları düz olan kısımlarda buranın sayısı fark ettiyseniz sürekli artıyor. Burayı da şimdi kesmemiz gerekiyor. Şimdi bu köşelerde yine aynı şekilde devam ediyorum. Yine artış yapıyorum. Kesmeyi burada yapmayacağız. Yani 2 trabzan, 2 tane zincir, 2 tane trabzan yapıp köşeyi tamamladım. Şöyle göstereyim. Burası çapraz olan kısım. Burayı geçtik. Şimdi çantanın en üst bölümündeyim. Düz olan kısımdayım. Şöyle başlıyorum. 9 tane trabzan örüyorum. Dokuz tane trabzan ördüm. Şimdi ip alıyorum. Buradan 4 tane atlayacağım. 1, 2, 3, 4 tane atlıyorum. Beşincisine giriş yapıyorum. Ve trabzan oluşturuyorum. Burada da yine 9 tane trabzanımız olacak. Evet. Köşeye geldim. Yine köşeyi yapıyorum. Ve buradan aynı şekilde devam edeceğim. 2, 4, 6, 8, 10. Burada da şu anda 11 tane var. Bir tanesini de bir üst sırada tekrar keseceğiz. Sırayı bu şekilde tamamlayalım. Bir üst sırada tekrar göstereyim. Sırayı tamamladım. Bir üst sıraya çıktım. İki motifin arasındaki kısmı tamamladım. Buralar 10 trabzan, 10 trabzan şeklinde. Diğer köşeyi yaptım. Şuraya kadar geldim. Şimdi motiflerin tam üstündeki kesme noktasında 11-11 şeklinde devam edeceğim. Onu ayarlamayacağım. Yani 10 ve 10 şeklinde eşitlemeyeceğim. Böyle güzel oldu. Şurayı tekrar göstereyim ama. Motifin tam üstündeki kesme noktasındayım. 2 tane kala, bakın şunu da örüyorum ve 2 tane trabzanı bırakıyorum. İp aldım. Bu taraftan da 2 tane atlıyorum. Üçüncüsüne geçiyorum ve trabzan yaparak devam ediyorum. Yani şöyle özetleyeyim. İki motifin arasındaki yerde 2 trabzan atlıyoruz. 10 taneyi burada, 10 tane burada. Toplamda trabzan var şöyle. 2, 4, 6, 8, 10 tane.
Daha sonra motifin üstündeki kesme noktasına geldiğimizde burada köşeyi normal yapıyoruz. 11 tane trabzan. Burada ikişer tane yine atladım. 2 buradan, 2 buradan atladım. 11 trabzan da bu tarafında olacak. İki ayrı noktada kesmemiz var yani. Hem motif, iki motifin arasında var, hem de motiflerin üstünde. İki ayrı noktada kesme yaparak devam edeceğiz. Çantanın boyunu istediğimiz uzunluğa gelene kadar örmeye devam ediyoruz. Gösterdiğim şekilde örmeye devam ettim. Son griyi de sayarsanız 14 sıra devam ettim. 11 ve 12. sıra olması lazım. Bakayım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sıralarda sadece renk değiştirdim. İçerideki renklerden mor ve pembeden kullandım ve devam ettim. Şimdi sona geldim. Burada kapatacağım artık. Oldukça geniş büyük bir çanta oldu çünkü. Benim için yeterli. Ters sık iğne yapıyorum. Şuradan itibaren size de göstereyim. Buraya kadar gelmiştim. İp değiştirmeyle başlayalım. Onu da nasıl yaptığımı göstereyim. İpleri bağlamıyorum. Bağladığım zaman çünkü düğüm oluşuyor. Bu ipi arada yürüteceğim. Şu şekilde yeni ipi de üstüne koyuyorum. Şöyle. Şimdi ters sık iğne yapıyorum. Aralarda bir tane atlayarak, yani ilmeğin gelişine göre, yani bunun böyle bir sıralaması ya da sayısı yok. İpin kalınlığına göre bu değişir. Bazen bir örüp bir tane atladığım da olabiliyor. Bu ip çok kalın değil. O yüzden mesela sıradakine giriyorum şu anda. 2 tane ipi arada tutuyorum. İlmeği aldım ve örüyorum. Burada şu anda bakın bir sonraki ilmeği, şu ilmeği atlayacağım şimdi. Bir sonrakine geçeceğim. Bunu çantanın ağzının dağılmaması için, yani çok gevşek durmaması için yaptığımız için biraz sıkı olması lazım. İpi araya aldım. Diğer ipi de alıyorum tığımın üzerine. Buradan ip çekiyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Bazılarını sıradan örüyorum. Bazen de bir tane atlıyorum. O şekilde özetleyebilirim. Yani bunun böyle bir sistematiği yok. O yüzden sayı veremiyorum şu anda. Çekip sık iğne yapıyorum. Çantanın bütün etrafını ters sık iğne ile döneceğim. Dediğim gibi daha gevşek olmaması için yaptığımız bir işlem bu. Ve görüntü çok daha düzgün olacak. Bu şekilde olacak. Şu boş hali bakın. Bu da ters sık iğne yapılmış hali. Bu şekilde çantanın etrafını döneceğim. Kenarının ters sık iğnesini bu şekilde tamamladım. Sapları da diktim. Sapları burada anlatmayacağım. Video bayağı uzun oldu. Bu çantanın sapını daha önce yaptığım bir videoda var. Onun linkini ben açıklama kısmına bırakayım. Buradan da anlatayım ama 4 sık iğne olacak şekilde uzun bir parça örüyorum. İstediğim sapın ne kadar uzun olmasını istiyorsak o kadar uzunluğunda örüyoruz. Daha sonra etrafını tamamen ters sık iğne ile geçiyoruz o parçanın. Şöyle yakından göstereyim. 4 sık iğne, etrafı iki tarafı da ters sık iğne olacak şekilde sapı tamamladım. Onun linkini de açıklama kısmına bırakacağım. Burada astar dikimini de gerçekleştirdim. Şöyle kocaman bir çanta oldu. Bunu isterseniz plaj çantası olarak da kullanabilirsiniz. Ya da benim gibi büyük çanta seviyorsanız günlükte kullanabilirsiniz. Ki ben bunu kendime ayırıyorum. Kendim kullanacağım. 2 tane çıt çıt yaptım iki tarafından. Şöyle. Şimdi çantanın ağzı çok geniş olduğu için şuradan bir kısmını birleştirdim. Buradan da aynı şekilde birleştirme yapacağım. Bunu da iğne iplikle yapıyorum. Yani kendi ipiyle normal diktim aslında. Şuraya kadar olan kısmını bakın. Şöyle göstereyim. Şu kısmını diktim. Burada da yine şu dilimi dikeceğiz. Bir miktar geçirdim. Bu düğümü ortada bırakacağım. Şöyle bıraktım, kapatıyorum.
Bunlar karşılıklı gelecek şekilde şuradan dışarıya alalım iğneyi. Evet, buradan şuraya kadar dikeceğim. Yani normal bir sağdan giriyorum. Daha sonra buradaki trabzanların aralarından bu kısmı birleştiriyorum. Sona kadar diktim. Yani şu dilimin tamamını dikmiş oldum. İsterseniz üzerinden bir kat daha geçebilirsiniz. Daha sonrasında ipi aralardan geçirerek kesiyorum. Çantamızın yapımını tamamladık. Benim için çok keyifli bir çalışma oldu. Çok da şık görünüyor. Hiçbir yerde olmayan bir model oldu yine. Umarım sizler de yaparsınız ve keyifle güzel günlerde kullanırsınız. Emeğime destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.